Evet gençler, geçen ders klasik aydınlık alan mikroskobu yani rutin laboratuvarda kullandığımız ışık mikroskobundan bahsettik ve bu mikroskopta kullanılan preparatlar nasıl hazırlanıyor? Yani klasik rutin ışık mikroskobu takip prosedürlerinden bahsettik. Şimdi ileri düzey araştırma amaçlı kullanılan histolojik mikroskoplar ve yöntemler neler? Bunları kısaca anlatmaya çalışacağız. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Histolojik yöntemler, ışık mikroskop çeşitleri, elektron mikroskop ve diğer histolojik yöntemler olarak devam edecek. Burada immünohistokimya, poloklonal ve monoklonal antikor kavramları nelerdir? İmmünohistokimya ve immünfloresan kavramları nedir? Bunlara değineceğiz. Geçen dersimizden hatırladığımız eozin vardı. Ondan sonra rutin mikroskobik teknikler vardı. Hematoksilan vardı. Bu sefer farklı olarak diğer mikroskop tiplerini ve kullanılan yöntemlerden değinelim. Ana konumuz neydi? Bir konunun anlaşılabilmesi için oradaki kullanılan alet ve yöntemleri anlamak gerekir. Burada da bizim mikroskobik dünyaya indiğimizde 3 boyutlu dünyadan 2 boyutlu dünyaya, 3 boyutlu yapılardan 2 boyutlu yapılara geçişte bir sıkıntı yaşıyorduk. Bunları algılamaya çalışmıştık ve burada kullandığımız mikroskop çeşitleri ve yöntemler vardı. İşte görünür dalga boyunu kullanan ışık mikroskobunu geçen dersimizde anlattık. Bu ders polarize, faz kontrast ve karanlık saha mikroskoplarına kısaca değineceğiz ve diğer mikroskop türlerimiz ne? Bunlardan nasıl bilgiler ediniyoruz? Bunlara bakacağız ve histokimya, sitokimya, immünohistokimya gibi bazı temel yöntemleri değerlendireceğiz. Mikroskop ve çeşitleri dediğimizde bu dersimizde hatırlamıştık. Monoküler vardı, tek gözle bakılan. Daha sonra mikroskopun evrimi aşamasında binokülerler, trinokülerler, kamera ataçmanları takılan mikroskoplar olarak bunların hepsi aydınlık alan ışık mikroskobu, klasik ışık mikroskobu kapsamına giriyor idi. Buradan devam edelim. İkinci mikroskobumuz ne? Polarize mikroskop. Bu da ışık mikroskobunun basit bir modifikasyonudur. Işığın kırılma özelliği var bildiğiniz fizikten klasik hikayede. Burada ışığı çift kırıyoruz. Işığın birinci kırıldığı yer ışık kaynağıyla numune arasında. Işık kaynağımız burada, numune burada. Bu araya bir filtre koyuyoruz. Polarizasyon filtresi dediğimiz birinci filtreyi buraya koyuyoruz. Işık burada bir kere kırılıyor. İkinci filtreyi de, ikinci kırma özelliğini de objektif oküler arasında. Objektifler burada, oküler yukarıda. Bu araya bir filtre daha koyuyoruz. İkinci polarize ışığı kıran filtre olarak analizörleri ekliyoruz ve ışığın kırılma özelliğine bağlı olarak görüntüler elde edilir. Genelde bağ dokunun iplikleri, küçük granüller, yağ damlacıkları, özellikle kristal yapılar ve kemik yapıları gibi özellikler polarizasyon mikroskobunda alternatif olarak da incelenip değerlendirilebiliyor. Üçüncü faz kontrast mikroskop. Burada ana vurgulamak istediğim ve bilmeniz gereken şu: canlı hücre ve dokuları incelemek. Hani klasik popülerdir hücre kültürü, doku kültürü kavramları var. Bunlarda inceleme yapıyorsak faz kontrast bunlardan bir tanesi. Bunlar da ışığı farklı yapı ve ortamlardan geçerken ışığın yönü ve hızı değişiyor. Yani bir kırılma indisi, yine faz farklılığı meydana geliyor. Boyanmamış hücre ve dokuları incelerken bunu değerlendirebiliyoruz. Hatırlayınız, daha önce materyal alınırken otopsi materyalleri, bunlar cansız örnekler oluyor dedik ve bunlar artık ölü numunelerdir. Bunları hematoksilaneozin gibi klasik boyama yöntemleriyle boyayarak ölü inceleme yapıyoruz demiştik. Polarizasyonda da, klasik aydınlıkta da ve diğerlerinde de bu tarz bir inceleme yaparken faz kontrast bunlardan ayrılıyor. Yani sorumuz şu aslında: canlı inceleme, canlı doku ve hücrelerde inceleme yapmak için aşağıdaki mikroskoplardan hangisi kullanılabilir gibi bir soru. Burada bir Petri'de yayma diyebiliriz. Bir kanatlı kanı olması lazım. Burada bir protist canlılar normal yaşamlarını devam ettirirken mikroskobik olarak inceleme yapıp bunlardan değerlendirme ve yorumlar yapabiliyoruz. Bir başka canlı inceleme yapacağımız mikroskop karanlık saha mikroskobu. Bu çok nadir kullanılıyor, ben görmedim diyebilirim. Burada farklı olarak ışık dik açıyla değil eğik açıyla geliyor. Nasıl bir tarifte bulunmuştu? Güneşli ve loş bir ortamda
odaya giren ışık içerisine baktığınızda odanın içinde toz partikülleri görebilirsiniz. Yani ışığın eğik gelmesiyle birlikte odanın içinde o uçuşan toz partikülleri şeklinde bir tanımlama yapmışlardı. Böyle farklı bir ışık gönderme yöntemiyle de faz kontrast ve karanlık alan mikroskobu arasındaki görüntüler var. Burada yine canlı hücrelerde inceleme yapıyoruz ama burada daha çok rutinde işte kristalize yapılar incelemek için veya eritrositlerin içerisinde parazitlerin yerleşip yerleşmediğini tespit etmek amaçlı böyle bir karanlık saha mikroskobu diye de bir mikroskop ihtiyacı olmuş. Bunu da geliştirmişler. İşte benim favorilerimden bir tanesi parlamaya dayalı floresan sistem dediğimiz hem floresan mikroskopta hem de konfokonda kullanacağımız temel bir mantık var. Buna bakalım. Diyor ki bazı moleküller ışık altında, UV ışık altında parlama yapar. Floresan parlama yeteneğine sahiptir. Hani hepinizin bildiği bir konu var. Gece giderken farları vurduğunuzda yol kenarında bulunan kedi gözleri parlama yapar. Bunun gibi bir şey. Normalde vardır, dikkat çekmez. Dikkat çekebilmesi için ışığın yansıması lazım. Işık bu yansıdığı zaman özel bir parlama çeker. Doğada bu tür malzemeler var. Bunlar kısa dalga boyunu alıyorlar, uzun dalga boyuna yansıtıyorlar. Bu moleküllere doğal floresan moleküller diyoruz. Vitaminler ve kalsiyum bu grup içerisindedir. Örneğin burada doğada dedik ya bazı canlılarda veya kayaç mineralleri içerisinde var. Bu özelliği alıp değiştirerek biz de farklı boyama yöntemleri, kırmızı parlayan, kırmızı floresan madde, yeşil veya mavi renkler gibi farklı floresan boyalar elde etmişiz. Bunlar boya. Bu bir boya, bunu bir yerlere takacağız. Antikorlara takacağız biraz sonra anlatacağımız ve canlı doku veya hücre içerisinde incelemeler yapacağız. Yani belli molekülleri, belli proteinleri desek daha doğru olabilir. Hücre içerisinde görüntülemek için molekülün hücrenin neresinde yerleştiğinin belirlenmesi için bu tür floresan boyalar kullanılabiliyor. Bu mikroskoba da floresan mikroskop diyoruz. Bakın burada Zeiss'in yapmış olduğu bir çalışma var. Çekirdekleri kırmızıya boyamış. Yeşil olanlar peroksizom organelleri. Peroksizomda bulunan bir tane proteini yeşil renk ile, yeşil floresan maddeyle boyamışlar ve mavi olanlar da aktin filamanlar. Burada şu yorumu yapabiliyoruz. Şu aşamada, hücrenin bu faaliyet aşamasında peroksizomlar hücrenin her tarafına yaygın olarak dağılmış şeklinde bir yorumlama yapabiliyoruz. Yani aradığımız protein hücrede var mı? Varsa neresinde? İşte bu floresan boyaları biz antikorlara bağlıyoruz. Bu antikorlar gidip antijen antikor ilişkisi üzerinden bağlanıp peroksizomları gösteriyorlar. Floresan artı antikor olduğu için buna da immün floresan yöntem veya tekniği diyoruz. Şurada bakın özel bir çalışma var. Bu çalışmada ne yapmaya çalışmış arkadaşlar? Biliyorsunuz mitokondri çift zarlı bir organeldi ve dış zarda ve iç zarda farklı proteinler vardı. Bunu incelemeye çalışmışlar. Mitokondrinin dış zarında bulunan proteinler nerede, iç zarında veya mitokondride yaygın olarak proteinler nerede diye bu tür incelemeler, yani aradığımız bir molekül hücrede var mı, neresinde, ne yoğunlukta? Bu bilgileri elde etmek için floresan mikroskop kullanıyoruz. Bu aslında histolojideki en temel yöntem ve tekniklerin içerisinde yer alıyor. Floresan mikroskobun çalışmasıyla alakalı adamlar 2008 yılında Nobel ödülü almışlar. Yaptıkları iş ne? Green floresan protein denilen bir proteini, bir gen parçasını rekombinant DNA teknolojisi içerisinde deniz anasında bulunan bir proteini başka bir canlıya transfer etmişler. Yani bu canlı da yaşarken immün floresan özellik gösteriyor ve canlı içerisinde aradığımız proteinlerin nerede olduğunu gösteriyoruz. İşte yaptıkları bir nematod solucan çalışması var. Normalde bu solucanlarda bu protein yok. Deniz anasında var idi. Canlı inceleme yapamıyorsunuz. Rekombinant DNA teknolojisiyle alıyorlar ve diyorlar ki A proteininin peşine ekle. A proteini neredeyse orada bir yansıma olsun. Floresan ışık özelliği olsun diye bir özelliğimiz var. Bunu da floresan inceleme yöntemini canlı sistemde,
yaşayan canlı sistemde yapmaya çalıştıkları için de güzel bir çalışma grubu dizayn edilmiş ve Nobel ödülüne layık görülmüş. Bu devam ediyor. Mesela burada beyinde nöronlar ve uzantılarını, aksonlarını görüyoruz. Burada beyincikte Purkinje'ler ve diğer katmanlarla birlikte green floresan protein eklenerek nöronların tespit edilmesi amaçlanmış. Tabii bu şekilde bir inceleme yapacaksanız artık alıp kesitlere ayırıp diseke etmeniz gerekiyor. Bu ölü bir inceleme ama canlı inceleme de yapılabiliyordu. Böyle de bir boyama, özel bir boyama yöntemi, floresan maddeyi ya boyuyorsunuz, prosedür var, prosedürünü takip ederek veya bu şekilde aradığınız gen bölgesini ekleyerek bu protein üretildiğinde hemen o bölgede ışıma da yapıyor. GFP'den dolayı, green floresan proteinden dolayı da ışıma da yapıyor ve o hücre nerede, gelişim aşaması ne, bir yerden bir yere göçü nasıl olmuş veya hangi yoğunlukta bu hücreden ve bu proteinden bulunuyor gibi yorumlar elde edilebiliyor. Bunun bir tık büyüğü, abisi diyelim, konfokal mikroskobu. Floresan mikroskobu 5 mikronluk, 3 mikronluk ince kesitlerde çalışma yapabiliyordu. Floresan mikroskobunun modifiye edilmiş, gelişmiş hali diyelim, bu bir. Işık kaynağı olarak artık görünür ışığı kullanmıyor, lazer ışığı kullanıyor bu. Üçüncüsü de kalın kesitlerde inceleme yapabiliyor. Yani 5 mikronluk kesitlerde inceleme yapmıyoruz da 40-50 mikronluk kalın kesitlerde inceleme yapıyoruz. Mikroskopta odaklama dediğimiz makro ve mikro vidalarla ayarladığımız bir özellik vardı. İşte optik diseksiyon bunu sağlıyor. Kalın numunelerde, derinlik kavramının olduğu yerlerde 3 boyutlu görüntüleme. Buna sterolojide optik diseksiyon deniyor. Optik diseksiyon yapıyoruz. Hemen şurada görselimizi de bakalım. Baktığımızda farklı odak noktalarında bu floresan maddeler birinci kesit, ikinci kesit, üçüncü kesitlerde nasıl görünüyor? Bunları değerlendiriyoruz. Tabii bunlar fotoğraf halinde alınabiliyor. Bu fotoğraflar sonra dijital sistemlerde görüntü olarak, hani klasik film yapım sistemini hatırlayın. Bir tane peş peşe gelen bir resminiz varsa burada bir sahne, bir film yapabiliyordunuz. İşte burada da görüntüler elde ediliyor. Bu görüntüler daha sonra bilgisayar yardımıyla birleştirilerek animasyon tarzında görüntü, video şeklinde de değerlendirmeler yapılabiliyor. Konfokalın lazer ışık kaynağı olmasından dolayı, dalga boyu özelliğinden dolayı çok daha büyük büyütmeler sağlayıp çok daha net görüntüler elde edebiliyoruz. Burada da farklı bir konfokal ve floresan boyama özelliği var. Burada da çekirdeği, DNA'yı maviye boyamışlar. Mitokondriyi kırmızı boyayla boyamışlar ve aktin filamanları da yeşil olarak boyamışlar. Burada da yaptığımız yorum şu: mitokondriler hücrenin neresinde daha yoğun olarak karşımıza geliyor? Bakın burada hücrenin her tarafını yoğun olarak lokalize yaparken burada hücrenin bu bölümünde hiç yer almamış, aşağı bölümde diye yorumlayabiliriz. Bu bölümde mitokondriler karşımıza çıkmış şeklinde yorumlama yapılabilir. Gözle göremeyeceğimiz bir mikroskop türümüz daha var. Yani hani o binokülerden bakacaksınız dedik ya. Ultraviyole mikroskopta böyle bir bakış yok. Sadece fotoğraflama, görüntüleme sistemi üzerinden bakıyoruz. Işık kaynağımız lazer değil, klasik ışık mikroskobu değil, ultraviyole ışık. Yani 200 nanometrede. Yani biyokimyadaki spektrofotometre gibi çalışıyor. Burada da ışığın gelmesi, moleküller tarafından emilmesi ve geri absorbe edilmesi prensibi üzerinden çalışan bir sistem. Görüntüler fotoğraflanıyor. İşte nükleik asit, DNA ve RNA miktarına bağlı olarak ışığın absorbe edilmesi ve yansıması hikayeleri farklı olacağından dolayı hızlı kanser teşhisi mikroskobu olarak da basitçe ifade edebilirim. Bu normal ışık mikroskoplarımızın içerisinde artık bitiyor. Artık elektron mikroskobuna geçiyoruz. Elektron mikroskop artık dalga boylarına bağlı bir ışık kullanmıyor. Yani lazer, ultraviyole veya görünür ışık kullanmıyor. Işık kaynağı olarak elektronun kendisini kullanıyor. 1930'larda ilk metal malzemeler, kimyasal malzemeler üzerinde geliştirilirken 1940'larda da biyolojik numuneler incelenmeye başlıyor elektron mikroskobuyla. Çözümleme gücü çok yüksek dalga boylarına bağlı olarak ama biyolojik örnekler için en harika çalışılan yerlerde maksimum çözümleme gücü 1-2 nanometreye kadar inebiliyor. Yani artık dokuyu, hücreyi, hücrenin içerisindeki mitokondrileri yavaş yavaş daha net, belirgin halde görebiliyoruz. Elektron mikroskop
mikroskop böyle bir özellikte. Bakın şurası zannedersem 1 mikronluk bar atmışız. Burada da 200 nanometrelik bar atmışız. Hani temel mantığını anlatmaya çalışalım. Çözümleme gücü neydi? Bir noktanın birbirinden bağımsız görünebilme kabiliyetiydi. Uzaktan baktığınız iki nesneyi birleşik tek nesne gibi görüyordunuz. Bu çözümleme gücü olarak basitçe tanımlanabiliyordu. İnsan gözü işte 0,2 milimetreye kadar bu ayrıntıyı sağlarken biz niye ışık mikroskop kullanıyoruz? Mevcut görüntüyü 1000 kat büyütebiliyor. Niye elektron mikroskop, SEM, bu iki tipi var. Bunu birazdan anlatacağım. SEM dediğiniz tarama, yüzey tarama özelliğine bağlı olarak 80 bin kat. Teoriyi bırakalım. Biz normal doku, hayvan dokusu üzerinden gidelim. 1000 kat, 80 bin kat ve insan dokuları için 200 bin kat büyütebiliyor. En sonunda da atomik mikroskobumuz var. Onu da birazdan yine değineceğiz. Baktığımızda elektronlar bazı yerlerden geçiyor, bazı yerlerden geçemiyor. Numunenin içinden geçen elektronlar açık renkli gözüküyor. Şu alanda olduğu gibi. Eğer numunede yoğun bölgeler varsa, elektronun geçemeyeceği bölgeler var ise buralarda koyu renkli olarak görülüyor ve yorumlamalar bu şekilde yapılıyor. Yani biz 3 boyutlu dünyadan dimdik mikroskobik dünyaya aydınlık alan mikroskobuyla 1000 kat büyüttük. Yetmedi. Bir de onu elektron mikroskobik seviyede 200 bin kat büyütmeye çalışıyoruz. Yani histolojide size anlatmaya çalıştığımız temel bilgiler nereden geliyor? Bu bilgilerin doğruluk derecesini o yüzden aletler ve yöntemler bu anlamda anlatılıyor idi. Elektron mikroskobunun 2-2,5 yani nasıl değerlendiriyorsunuz? 3 tipi var. Önce en yaygın olan 2 tipinden bahsedelim. TEM, Transmission Elektron Mikroskobu. Bizim bildiğimiz klasik histolojik bir yöntem. Kesit alıyorsunuz. Kesitte 2 boyutlu bir görüntü elde ediyorsunuz ve bunu elektron mikroskobu ile yapıyorsunuz. Buna TEM deniyor. Bir de SEM, Scanning, tarama elektron mikroskobu diye bir şey var. Burada yüzeyler taranıyor. 3 boyutlu görüntü elde ediliyor. İki mikroskobun temel farkı bu. Bir tanesi kesit sağlarken bir tanesi de yüzeyinde neler var? Yüzey taraması yapıyor. Tabii elektron mikroskoplar siyah beyaz görüntü, film, negatif, dijital görüntü elde ediliyor. Bu şekilde renkli görüntüler değil. Bunlar daha sonradan bilgisayar ortamında renklendirilen görüntüler. Hani 2,5 mu 3 mü dediğimiz yerde son zamanlarda bir başka mikroskop daha geliştirildi. Sistem denilen SEM ile TEM mikroskobunu birleştirdiler. Yüzey taranıyor. Oradan bir kesit görüntüsü elde ediliyor. Daha sonra yine yakılarak elektronlar ile veya lazerle yakılarak bir alt katmana iniliyor. Orası taranıyor. Görüntü elde ediliyor. Bu şekilde katman katman bir kesit seksiyon elde ediliyor. Konfokalda da aynı durum vardı. Parça parça dilimler halinde bu görüntüler elde ediliyor. Bu görüntüler daha sonra dijital ortamda bilgisayar yardımıyla görüntülere dönüştürülüyordu. İşte kesitler elde edilmiş, daha sonra da 3 boyutlu görüntüler bilgisayarda render edilerek bu görüntüler elde ediliyor. Bu da iki iş yapmaktansa, farklı mikroskoplar kullanmaktansa bir kesit hazırlayalım ve bunun hem ten hem sen görüntülerini elde edelim şeklinde bir ihtiyaçtan dolayı doğmuş, sonradan geliştirilen bir mikroskop. Son mikroskop türümüz, yani benim anlatacağım da bunun haricinde geliştirilen farklı mikroskoplar var da benim anlatacağım son mikroskop atomik force mikroskop, atomik kuvvet mikroskobu diyebileceğimiz bir şey. Burada optik bir sistem yok. Non-optik bir mikroskop. Daha doğrusu radar sistemine benzer bir sistemle yüzey tarıyor. Numuneyi X ve Y ekseninde paralel çizgiler halinde tamamını tarıyorsunuz. Şuradaki ifade eski plakların ucunda bir iğne olurdu. Plaklarda, taş plaklar denilen yerde o ilerlerken ses elde edilirdi. Burada da aynı mantık var. Burada hareketli parçalar ve sensörlerle birlikte yüzey taranıyor. Bu taranma bilgileri daha sonra görüntü olarak oluşturuluyor. Bunun özelliği gerçekten çok derinlemesine, çok yüksek çözünürlükte. Biraz önce bakacak olursak şurada demiştik 4 milyon kat büyütme elde ediyorsunuz. Şimdi elimizde ne var? Bu görüntüye bakarak atomik force mikroskop ile siz bir DNA'yı görüntülemişsiniz. Neyse, daha araştırmacılığın geç aşamasındayım. Arkadaşla konuşuyorum, dedim ben o sitte tek bir hücrede tek bir proteini, molekülü izole edip bunun üstünde çalışmak istiyorum. Tabii o zamanlar tam bu kavramın adını da bilmiyorum. Tek hücre analizi olarak geçiyormuş bu. Durdu, baktı, dedi olur.
yok demiyorum. Tek bir şartım var. Sen o proteini mikroskopla göster. Ben de sana dedi onun biyokimyasal analizlerini yapacağım. O zaman tabii ben ne dediğimin ne istediğimin de farkında değilim. Oosit çok özel bir hücre. Onun içerisinde birbirinden farklı bir sürü protein, yolak ve büyüme faktörü var. Bunlar harika işler yapıyor diye kafamda bir soru işareti oluşmuş. Bu soru üzerine konuşuyorum. O da dedi ki hücre zarında bulunan bir proteini sen bana mikroskobik olarak görüntüle dedi bu çalışmaları yapalım. Onun üstünden epey yıllar geçti. Sonra adamlar geliştirmişler. Atomic Force mikroskop işte bunu yapıyor. Bu ne? Konneksiyon veya Gapşanşin iletişim kanalları dediğimiz kanallar. Bunlar kapı. Bakın şurada kapının açık hali var. Burada kapının kapalı hali var. Kalsiyum konsantrasyonuna bağlı olarak. Yani ilerleyen derslerde de bunu anlatacağız. Ama ifade olarak şunu diyeyim. Hücre zarında bulunan kapı proteinleri bir protein, bir grup protein mikroskopik olarak görüntülenebiliyor. Evet bu aşamadayız ama artık ben eski heyecanımı kaybettim. Yani tek bir protein single hücre analizi yapmıyoruz ama teorik olarak yapılabilirmiş. Özetle şunu diyoruz. Atomic Force mikroskop öyle yüksek bir çözünürlük sağlıyor ki dokuyu, hücreyi, hücrede bulunan organelleri geçiyorsunuz. Mitokondriyi geçiyorsunuz. Mitokondrideki bir proteini, hücre zarındaki bir proteini görüntülüyorsunuz. 4 milyon kat büyütmek bu anlama geliyor. Ve yorumlamalarımız da buna göre değişiyor. Şimdi mikroskoplarımız bitti. Burada bir kısa ara verelim. Birazdan diğer histolojik yöntem ve tekniklere devam edelim.